kullanmamız gereken vitamin destekleri, mineral destekleri konusunda fikir vermeye devam ederken magnezyum anlatmak istedim ikinci olarak. İşte omega 3'ün, vitamin D'nin, probiyotiklerin, bunları anlatacağım. Adı çok geçiyor ama hani magnezyum sanki keyfe kedermiş ya da işte o kişiye özelmiş falan gibi durduğunu biliyorum yani. Çünkü hani magnezyum eksikliğim yoksa bir problem yok gibi. Ben kendim, yani Ayşegül Çoruhlu olarak medikal bilgimi arkasına koyarak şunu altını çizerek söylemek isterim. Magnezyum bütün dünyanın eksik olduğu bir madde. Neden? Yani özellikle de şu yaşam şeklimizde. Bunun birkaç sebebi var ve magnezyum kadar ucuz, basit, pratik bir şeyle yürüyeceğimiz yola aklınız almaz. Yani o kadar temelde bir düğmeyi değiştiriyor ki o yüzden benim için hani sıralamada ikinci listeye çıktı diğerlerine göre. Şimdi magnezyum işte bir şey, yani hani sodyum, potasyum, magnezyum değil mi? Bir vitamin bile değil yani, bir vücudun içerisinde olan bir madde. Biz zaten hani vücut içinde sıvılar, vücudun içi, hücrenin dışı vesaire bir elektrolit diyoruz biz bunlara. Elektrolitlerimiz var yani, elektrolit üstünden elektrik akanlar aslında demek de o belki karışık olacak. Biz şimdi alıştığımız üzere magnezyumdan gidelim. Niye magnezyum bu kadar kıymetli ve bu dönemde niye daha önemli oldu? Birincisi, konuyu beslenmeye bağlayacağız. Konumuz nedir? Tabii ki klorofil. Yeşiller değil mi? Bütün bitki dünyası niye bitki yiyin vesaire diye konuşuyoruz. Yeşil yapraklı olsun, çiğ olsun, taze olsun, lokal olsun. Şimdi bunlar zaten güneş enerjisini alıyorlar ya, bizim her zamanki konumuz. Fotosentez yapıyor ve fotosentezle aslında bize bir sebzesini, meyvesini yapıyor. Biz onu yiyoruz vesaire, aslında ışık yiyoruz hikayesi. Sadece burada o karışık enerji üretme sistemine bakmadan bile şu klorofile baktığın zaman, klorofille bizde ne var? Hemoglobin. Nasıl diyeyim? Bizim kan tutan şeyimiz. Yani eritrositlerin içerisinde hemoglobin var. Kanın içerisindeki kırmızı hücreler ve oksijeni taşıyorlar bütün hücrelere. Klorofille hemoglobinin, bu çok basit, böyle lise, işte ya ortaokul bilgisidir ya da böyle spot bilgi gibi bir sürü yerde duyarsınız. Aynıdır bunlar. Bunun ortasında işte demir vardır. Bunun ortasında magnezyum vardır. Yani birbirinin aynısı olan şeyde bizde demir varken onda magnezyum var. Yani biz bitkinin kanını, bu ne demek? Bitkiyi çok yemek, söğüş yemek, pişirmeden yemek, doğal yemek, işlenmeden yemek, bitki kanı yemediğimiz için kendi kanımızda da eksiklik oluyor. Magnezyumu alacağımız yer asıl burası. Yani bitki kanıyla bizim kanımız birbirine çok benziyor ve temelde geldiği yerde bitkiler. Şimdi bitkilere böyle Google search ettiniz, magnezyum hangi bitkilerde var, bir sürü çıkıyor. Ama gene de onları hem çok tüketmiyoruz, hem çiğ tüketmiyoruz, hem de bunun da gene geldiği yer toprak ya. Topraktan da yukarıya çıkmayabiliyor çünkü işte topraklarda işte ilaçlar, ürünler vesaire. Yani birinci hikaye, magnezyumun temel kaynağı eğer topraktan bitkiye geçmişlik ve bitkinin kanının içerisinde ise, hem toprakta olmadığı için hem bitkiyi biz yeterince veya istediğimiz şekilde yemediğimiz için onunla muhatap olamıyoruz. Bu birincisi, bu sebepten eksik. İkincisi, elektronikler yüzünden eksik. Yani cep telefonları magnezyum azaltıyor. Şimdi bunun arkasını medikal olarak çok doldurabilirim ama kısa bir video olsun diye sadece bir vizyon olarak size söyleyeceğim. Nasıl? Şimdi normalde hücrenin içerisinde ben testlerle baktığımda normal duran hücrede magnezyumun yeri daha çok dışarıdadır. Sodyumun yeri dışarıdadır, magnezyumunki içeridedir. Ondan sonra yani hücrenin içinde ve dışında değişik kompartımanlar var. Mesela kalsiyum da daha çok dışarıdadır. İçeride değil. Yani bu magnezyum içeride daha çoktur, sodyum dışarıda daha çoktur. Hücrenin sakin halinde hücre içi magnezyum, laboratuvar testlerinde de hücre içi magnezyum diye bakan laboratuvarlar var. Hani eksikliğini ölçmek için, ama bence eksikliğini ölçmeden direkt destek almakta bir sakınca yok. Hücre içi magnezyum miktarı sakin, dinlenme ve gevşeme anında tamdır. Hücre aksiyona geçtiği zaman bu dışarıya çıkar, bu içeriye girer. Bunlar yer değiştirirler. Tamam mı? Şimdi dışarıya çıkmış olan magnezyum aslında hücre kapısı açmakla ilgili bir şeydir. Hücrenin içine bir şeyler girip çıksın istediğimiz zaman bunu vücut yapar. Ama buna şey de diyebiliriz. Nasıl diyeyim size? Mesela kolumu kastığım zaman, değil mi? Kasabilmek için kalsiyuma ihtiyacım var. Kalsiyumun hücrenin içine girmesi lazım. Ama bir şey girerken bir şey çıkmak zorunda olduğu için magnezyumun çıkması lazım. Şu resmi düşünmenizi istiyorum. Kramp yaşıyoruz.
Fibromiyalji ile sırtımız kasılıyor. Boynumuz kasılıyor. İşte tansiyon, hipertension, tansiyonumuz kasılıyor. Bağırsaklarımız, kabızlık kasılıyor. Vücudumuzda eskiye göre daha çok bir diş sıkıyoruz. Kasılma durumu yok mu? Bütün kasılmalar magnezyumun tersi. Yani orada bir kasılma varsa mikro düzeyde ya da makro düzeyde ortalıklardaki kalsiyum gereksiz yere hücrenin içine girmiştir ve magnezyum dışarıda kalmıştır. Biz buradaki oranı dışarıdan magnezyum desteğiyle işte düzeltmeye çalışıyoruz. O yüzden de İşte niye elektronikler dedim? Çünkü geç yatmanın da sebebi onlar. Onlara böyle bakmak da gene boynunla ilgili. Gene gece uykuda ve karanlıkta olamadığın için de yani o yaşam şeklinin bir parçası elektronikler. Bizim bu elektroniklerle muhatabımız ve binanın içinde yaşama hallerimiz beslenmenin dışında, yani bitki yiyip de kaynağına gitmemenin dışında da bizi o gerginliğe sokuyor. O gerginlik olduğunda, yani bu bir yüzden oluyor. Ortalıktaki magnezyumun biraz miktarını arttırdığımızda oranlar değiştiği için tam da resete geçebiliriz. O yüzden de bir sürü hafif de olsa, komplike de olsa tıbbi yazıda magnezyumun tansiyonu bir tık düşürdüğünü, işte diş sıkmaya iyi geldiğini, biliyorsunuz bağırsakları çalıştırıyor, ona iyi geldiğini, krampa iyi geldiğini. Bu lafların arkasında migren dahil ki konu aslında hücrenin gevşeme yerine kasılma modunda kalması, yaşam şekli, beslenme ne olursa olsun, stres de bunu yapıyor. Ve bunun iz düşümünün şu andaki yaşamımızda çok olması sebebiyle genel bir dünyanın magnezyum sorunu var. Dünyada genel olarak magnezyum eksikliği sorunu var ve benim düşünceme göre 200 üstlerinde yazar değerleri, o 200'ün üstüne çıkmayabilirsiniz. 200 ile 400 arası olabilir. Suplementlerin üstünde yazan. Türleri var, bu konuda bir sürü konuşmalar olabiliyor. Eczacınız size yön gösterebilir. Özellikle yatarken iyi bir uyku ve tam reset düğmesi için bence magnezyum anlamlı. Bir sürü konuda aklımıza gelmesi lazım. Benim gibi hipertansiyonda aklımıza gelmesi lazım. Diş sıkmada, bağırsak kabızlıkta, migrende aklımıza magnezyumun gelmesi lazım. Magnezyum masaj gibi düşünelim zaten öyle basitçe. Ana geldiği kaynak bizim kendimizin stresten ve kötü yaşam şeklinden uzak kalmanın dışında daha çok bitkiler, yeşil yapraklı bitkiler ve onları için yemek ve onların tabii ki emilebilecek bir ortamının olması. Bir takım kuru yemişler vesaire, internetten bunları bulursunuz. Ama sorunumuz eksikten öte kompartıman hatası var. Magnezyum hücrenin dışında kalmış. Gene dediğim gibi öyle çok sağlık delisi olmaya gerek yok bunları kurcalatmaya. Kan testlerinde her zaman normal çıkacaktır ama tek doz yatarken magnezyum alıyor olmak sadece geceki parasempatik sistem diyelim, gevşeme sistemi diyelim, daha verimli uyku diyelim, orada bile işe yarayacaktır. Kaldı ki diğer konularda da işimize yarayacak. Bu magnezyum konusuna girince aslında çok uzar o. Çünkü mesela enerji üretilmesinde de şeyi var, magnezyumun yeri var. Mesela bu bizim bahsettiğimiz her zaman ATP, bizim yiyecekten aldığımız enerji birimi ya. ATP kendi başına durmuyor. Mutlaka kenarında bir magnezyum oluyor. Onunla beraber geziyorlar. Hani o bile aslında yani yediğimden iyi enerji üretmek için bile yakınında bir magnezyum lazımmış demek oluyor. Gene de vitamin desteğinden çok sizi buraya yönlendirmek isterim. Çünkü orijinal magnezyum bitkinin klorofilinin ortasındaki magnezyum, tıpkı bizim hemoglobinimizdeki demir gibi. O yüzden bu taraftan ne kadar alırsak o kadar iyi enerji elde ederiz. Yani kaloriden çok doğal, sağlıklı ve canlı bitkileri tüketmenin enerjiye giden yolunu da burada görmüş oluyoruz. Yani daha temiz ATP anlamına geliyor. Aynı zamanda da bu kompartımanlar arası, yani magnezyum içeriye giremiyorsa, içeride azsa bile hiç değilse miktar olarak arttırdığımız zaman o azalan kısmı yine de şey oluyor, bizde o rahatlama duygusunu veriyor. Zaten hemen böyle bir tık azaldığını görüyorsunuz. Tıpkı sarımsak yemiş gibi hemen böyle bir merkezinde kalma, bir rahatlama geliyor. Tekrar ediyorum, vitamin desteği bir fikir vermek için bunları söylüyorum. Hekiminizle konuşmanız lazım, eczacınızla konuşmanız lazım ama ben resimde neyi nereye koymanız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Kendi düşüncem, dünyanın, özellikle modern yaşayan bütün dünyanın toptan magnezyum eksikliği yaşadığıdır.